Düşünsenize, yüzyıllardır aynı topraklarda yaşayan, aynı rüzgarı soluyan bir halkın hafızasını silebilir misiniz? Yani bu gerçekten akıl almaz bir fikir. Evet, onlara yepyeni bir alfabe, işte yapay sınırlar ve yepyeni bir kimlik vererek, hani laboratuvar ortamında sıfırdan bir insan türü yaratabilir misin? Kaynaklarımız bize bunun tarihteki en büyük denemelerinden birini anlatıyor. Hı hı, kesinlikle. Bugünkü bu bilgi yolculuğumuzda 1917'den 1930'lara kadar Orta Asya'da yaşanan o sarsıcı dönemin derinliklerine iniyoruz. Alaşordası, Basmacı Hareketi, Buhara ve o muazzam direnişleri, sonrasındaki çaresiz boyun eğişleri konuşacağız. Ve tabii Sovyetlerin Homo Sovieticus, yani Sovyet insanı yaratmak için kullandığı o akıl almaz işgal ve propaganda yöntemlerini tüm gerçekliğiyle tarafsızca analiz edeceğiz. İşin aslı Sovyet işgalini ve o propagandayı tam olarak anlamak için önce neyi ele geçirmeye çalıştıklarına bakmamız lazım. Tabii, o dönemki atmosfer çok farklı. Aynen öyle. 1917'de Çarlık Rusyası çöktüğünde oluşan o güç boşluğu, bölgede kısa süreli ama çok güçlü bir bağımsızlık umudu doğurdu. Ama bu umutlar bir o kadar da büyük ikilemler taşıyordu. Tamam, hadi bunu biraz açalım o zaman. Yani kaynaklarda Alaşorda Hareketi var mesela. 1917 ile 1920 arası Kazak ve Kırgızların kurduğu bir hareket. Evet, çok önemli bir yapılanma. Ama lider kadrosu inanılmaz figürlerden oluşuyor. Yani kaynaklardaki o çarpıcı detaya inanamadım. Alaş Partisi'nin kurucularından Alihan Bökeyhanoğlu, e, kendini doğrudan Cengiz Han'ın soyundan, yani töre olarak görüyor. Hı hı. Kırgız kanadına baktığımızda da İnanov kardeşleri görüyoruz. Onlar da kendilerini Hazreti Muhammed'in soyundan, yani hoca soyundan görüyorlar. Ya bir anda Cengiz Han soyundan geldiğini iddia eden liderler var. Diğer yanda modern, hani demokratik bir devlet kurma hayali. Bu bana şeyi hatırlatıyor. En son model çok karmaşık bir yazılımı böyle onlarca yıllık antika bir donanıma kurmaya çalışmak gibi, değil mi? Çok doğru bir benzetme. Yani bu çelişki onları Bolşevikler karşısında savunmasız bırakmış olabilir mi? Kesinlikle bıraktı. Çünkü bu hareketlerin hedefleri göçebe özgürlüğünü geri getirmek, İslam'ı çağdaşlaştırmak ve işte Rus yerleşimcileri uzaklaştırmaktı. Ama senin o yazılım benzetmendeki gibi halkın beklentisiyle aydınların vizyonu uyuşmuyordu. Sistem hata veriyordu sürekli. Aynen. Benzer bir durumu Buhara Emirliği'nde de görüyoruz. Uzun süredir Rus himayesinde olan bu yapıda da yaş Buharalılar, yani genç Buharalılar dediğimiz cedidçi, yenilikçi aydınlar var. Onlar da eğitim ve toplum reformları peşinde koşuyorlar, değil mi? Evet, ama karşılarında o reformlara kapalı, çok katı bir eski düzen var. Yani bu çelişkiler hareketi içeriden zayıflattı, ortak bir askeri ve siyasi strateji kuramadılar. Ve kendi içlerinde birleşemedikleri için de zorunlu ittifaklara itildiler. Aynen öyle. Bu siyasi zayıflık ve çelişkiler 1918'de Bolşeviklerin Hokand muhtar hükümetini çok kanlı bir şekilde yıkmasıyla silahlı bir çaresizliğe dönüştü. Yani o büyük direnişin fitili ateşleniyor. Evet, edebiyata ve tarihe basmacı hareketi olarak geçen o büyük direniş başlıyor. Ya aslında isim konusu bile başlı başına bir mesele. Kesinlikle. Ruslar onlara haydut, çapulcu anlamında basmacı diyor. Algı operasyonu yapıyorlar bir nevi. Ama kaynaklarda direnişçilerin kendilerine korbaşı dediğini görüyoruz. Yani bu basit bir isyan değil, onlar için bir milli istiklal savaşı. Hı hı, yurduyu, obasını koruyan kişi anlamında korbaşı diyorlar. Ergaş Bey, Cüneyt Han ve Canıbek Kazı gibi liderlerin etrafında toplanan bölgesel güçler bunlar. Ve 1921'de Enver Paşa'nın bölgeye girişi var, hareketi inanılmaz bir ivme kazandırıyor. Tabii ta ki 1922'de öldürülüp direnişin o en büyük gücünü kaybedene kadar. İşte burası gerçekten çok ilginç. Yani kaynakları okurken çok şaşırdım. İkisi de aynı devlete, Kızıl Ordu'ya karşı savaşıyor ama o kendi işlerindeki inanılmaz bölünmüşlük. Evet, İbrahim Bek olayı. Aynen öyle. Lakay boyu lideri İbrahim Bek, Enver Paşa'yı başlangıçta tutukluyor. Gerekçesi de şu, Jön Türk hareketinin lideri olarak Osmanlı padişahını devirmesi. Burada büyüleyici olan şey şu aslında, ortada tek bir düzenli ordu yok.
Yani bu durum şey gibi değil mi? Mahalledeki rakip bekçi gruplarının birleşip düzenli bir orduya karşı savaşmaya çalışırken bir yandan da kendi aralarında kavga etmelerine benzemiyor mu? Bu parçalanmışlık mı direnişin sonunu hazırladı? Kesinlikle o hazırladı. Basmacılar hiçbir zaman tek bir merkezi ordu olamadı. Yeterli silahlara sahip değillerdi. Sadece vurkaç taktikleriyle o koca Sovyet askeri aygıtını durdurmaları imkansızdı. Ve adım adım bölgeyi yutuyorlar. Evet, iyi organize olmuş Sovyet askeri gücü o parçalanmış yapı karşısında çok hızlı ilerledi. Ama bu boyun eğiş sadece silah zoruyla olmadı. Siyasi çaresizlikler de vardı değil mi? Hem de ne çaresizlik. Alaşorda'nın durumuna bir baksanıza. Bir yanda katı Rus milliyetçisi olan Çarlık yanlısı Beyaz Ordu var. Diğer yanda da Bolşeviklerin o devasa askeri üstünlüğü. Aynen. İki ateş arasında kalıyorlar. Alaşordu liderleri halk daha fazla zarar görmesin, katledilmesin diye 1920'de Sovyet yönetimiyle mecburen işbirliği yapmayı kabul ediyor. Ama sonu çok trajik bitiyor kaynaklara göre. Evet, o aydınların hepsi 1930'larda teker teker tasfiye ediliyor. Benzer bir trajedi Buhara'da da var. 1920'de Kızıl Ordu Buhara'yı işgal ediyor. Yaş Buharalılar, o bahsettiğimiz yenilikçiler, sırf Emir Alim Han'ı devirmek için Sovyetlerle işbirliği yapıyorlar. Yani düşmanımın düşmanı da dostumdur diyorlar ama Ama sonrasında kurulan Buhara Halk Sovyet Cumhuriyeti çok geçmeden lağvedilip Özbekistan'a katılıyor. Ateşle oynamışlar bir nevi. eğer bunu büyük resme bağlarsak Sovyetlerin o amansız pragmatizmini çok net görürüz. Önce ulusların kendi kaderini tayin hakkı vaadiyle geliyorlar. Çok cazip bir slogan. Ama gücü ele geçirince Ele geçirdikleri an tüm muhalifleri, hatta onlarla işbirliği yapan eski dostlarını bile eziyorlar. Basmacılar da dağlarda 1934'e kadar o imkansızlıklar içinde direniyor ama sonunda onlar da Afganistan'a ve diğer bölgelere sürgün ediliyorlar. peki askeri direniş kırıldı, topraklara el konuldu. Tüm bunlar bitti mi yani? Asıl savaş yeni başlıyor. Çünkü Sovyetler asıl zor olanın toprakları değil, zihinleri işgal etmek olduğunu çok iyi biliyordu. İşte o Korenizasya yani yerlileştirme politikası devreye giriyor. Aynen öyle. Bolşevikler halkın gözündeki o yabancı işgalci algısını kırmak istiyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Kaynaklar ne söylüyor bu konuda? Vitrine yerel halktan isimleri koyuyorlar, Komünist Parti'ye yerel insanları alıyorlar. Hatta işin ilginç, ilk başlarda şeriat mahkemelerine bile izin verip halkın dini duygularını manipüle ediyorlar. Yani takiye yapıyorlar bir süre. Kesinlikle yeterli gücü toplayana kadar halkın nabzına göre şerbet veriyorlar. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu bana biraz şey gibi geliyor. Hani yerel ve çok sevilen bir aile şirketini uluslararası dev bir holding satın alır ya. Evet. Dükkanın tabelasını değiştirmez, işte eski çalışanları, güler yüzlü ustayı vitrinde tutar ama arka planda bütün ürünlerin içeriği, bütün kurallar gizlice değişmiştir. Bu yerlileştirme politikası halkı gerçekten kandırabildi mi sizce? Çok güzel bir örnek ama burada durum holdingin sadece kuralları değiştirmesinden çok daha derin. Bu sadece bir kandırmaca değil, aynı zamanda korkunç bir sınıfsal mühendislik. Nasıl yani? O mutfağı tamamen mi yıkıyorlar? Evet, eski elitleri yani toplumun sözü geçen insanlarını, bayları, manapları, ulemayı hedef alıyorlar. Manap dediğimiz o toplumun önde gelenleri, kanaat önderleri değil mi? Aynen öyle. Onları seçme ve seçilme hakkından men ediyorlar. Fakirleştiriyorlar ve itibarsızlaştırıyorlar. Onların yerine rejime sadık, yeni, suni bir elit tabaka yaratıyorlar. Ve burada propaganda makineleri, o basın, çok korkunç bir silah olarak kullanılıyor. Azat Buhara gazetesi örneği var kaynaklarda, inanılmaz. Evet, o gazeteler adeta yeni kimlik inşasının tuğlaları. Manşetlerde Özbek matbaasının bayramı gibi şeyler yazıyor ama asıl olay o karikatürler. O eski elitleri, işte ulemayı, eski emirleri çizdikleri ezik karikatürlerle sürekli aşağılıyorlar değil mi? Tabii, eski zihniyeti ayaklar altına alırken komünist devrimi sürekli övüyorlar. Bu halkın hafızasını silip yeni bir hafıza yükleme operasyonunun basın ayağı. Ama propaganda sadece gazetelerle de sınırlı kalmıyor. İnsanların birbirleriyle ve geçmişleriyle iletişim kurduğu o temel koda, yani dile ve alfabeye el atıyorlar. İşte böl, parçala, yönet taktiğinin en acımasız yüzü bu.
Tarih boyunca Birleşik Türkistan idealiyle yaşayan o halkların etnik farkları mikroskop altına alınıyor, abartılıyor ve koca bir coğrafya 5 ayrı devlete bölünüyor. Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan olarak. Evet ve asıl dehşet verici operasyon o alfabe operasyonu başlıyor. Önce o 1000 yıllık İslami ve kültürel bağları koparmak için Arap alfabesini tamamen yasaklıyorlar. Sonra da Latin alfabesine geçiliyor bir süre. Geçiliyor ama o sırada Türkiye'de Latin alfabesine geçince Moskova'da işler değişiyor. Büyük bir panik havası esiyor. Ya aynı alfabeyi kullanıp mektuplaşırlarsa diye değil mi? Pantürkizm korkusu. Aynen öyle. Bu korkuyla Latin alfabesinden anında vazgeçiyorlar ve son adım olarak Kiril alfabesini getiriyorlar. Ama sıradan bir Kiril alfabesi değil bu. Değil. Her bir devlete, o böldükleri 5 devlete farklı fonetik özelliklerde Kiril alfabeleri veriyorlar. İnanılmaz gerçekten. Yani sırf sınırın iki yanındaki akrabalar birbirlerinin yazdığını okuyamasın diye. Evet, Kazağın A dediğine Kırgız alfabesinde farklı bir sembol koyuyorlar. Birbirleriyle iletişimleri tamamen kesilsin isteniyor. İnsanların geçmişe dair yazılı ne kadar eseri varsa imha edilerek devasa bir kültürel hafıza kaybı yaratılıyor. Bu Homo Sovieticus yaratmada temel bir araçtı. Bir de madalyonun o demografik yüzü var. İskan politikalarıyla Ruslar bölgeye yerleştiriliyor ve devasa nüfus kayıpları yaşanıyor. Özellikle Kazakistan'daki o trajedi. Evet, kaynaklardaki o sayılar çok çarpıcı. 1926 ile 1939 yılları arasında o 13 yıllık sürede tam 869 bin Kazak nüfustan siliniyor. Hastalık, açlık, sürgün. İşte tüm bu politikalar zihinleri ve bedenleri aynı anda işgal etmenin o soğukkanlı sistematik projesiydi. Toplumun geçmişiyle arasındaki köprü resmen havaya uçuruldu. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, bugün gerçekten de ağır ama bir o kadar da ufuk açıcı bir konuyu ele aldık. Olayları incelerken tamamen tarihi veriler ışığında hiçbir taraf tutmadan bu devasa mühendisliği anlamaya çalıştık. Evet, kesinlikle. Yani anlattıklarımızdan net olarak anlıyoruz ki bu yalnızca bir toprak fetihi değildi. Basmacıların o tüfekleriyle, Alaşorda'nın çaresiz diplomasıyla direnmeye çalıştığı bir süreç. Hı hı. Ama sonunda sınırların cetvelle çizildiği, alfabelerin 3 kez değiştiği ve Sovyet insanının adeta bir laboratuvarda üretilmeye çalışıldığı devasa bir sosyo-kültürel işgal. Aynen öyle. Geçmişin silinip itaatkar yeni bir toplumun inşa edilme çabası. Tüm bu anlatılanlardan sonra şunu düşünmeden edemiyorum açıkçası. Nedir o? 70 yıl boyunca alfabe, sınırlar, gazeteler, ekonomi ve hatta inançlar tepeden inme bir şekilde değiştirildi. İnsanların zihinleri adeta formatlandı. Ama 1991'de o yıkılmaz denen Sovyetler Birliği çöktüğünde bu devletler yeniden kendi isimleriyle bağımsızlıklarına kavuştular. Çok doğru. O yüzden size sormak istiyorum. Bir devleti kağıt üzerinde silebilirsiniz. Alfabelerini yasaklayabilirsiniz. Peki ya bir ulusun zihnindeki o görünmez çekirdeği gerçekten yok etmek, tamamen silmek mümkün müdür? Gerçekten üzerine çokça düşünülmesi gereken bir soru bu. Bir sonraki okumanıza, bir sonraki bilgi yolculuğumuza kadar bunu kendi içinizde bir düşünün. Hoşça kalın.